Sana bu arada şey yapayım, o açılarına dursun. Hicazkar sadece dizi olarak söylüyorum. Bir defa karar perdesi rast perdesinde kalıyor. Rast perdesi üzerinde bir tane Hicaz beşlimiz var. Neva'ya geliyor. Şu la bemol yandaki Hicaz'da kullandığımız çizgili bemol diyeyim. Segah, çargah, neva. Neva üzerinde birçok alternatif var. Ama dizi olarak baktığın zaman karara doğru giderken ya da girişte en çok kullanılan neva üzerinde Hicaz'ı. Üst üste Hicaz yapıyor. Üst üste Hicaz var. Burada bir Hicaz'ımız var. Yani Hicaz. O yüzden Hicaz Zirgüle dizisinin şeddidir diyorlar. Bana göre gene değil ama yani genel eser mantığına göre baktığın zaman değil. Dizi olarak sadece sol la bemol segah çargah neva ni misal evi çardaniye yapıyorsun. Gerdaniye üzerinde gene alternatifli şey var. Burada Hicaz olduğu için Hicaz ne yapardı yukarı? Buselikli genişlerdi. Muayyer sümbüleli genişlerdi. Hicaz olduğu için üstte buselik var. Yine neva üzerindeki ikinci alternatif uşak. Uşak olduğu için yine üstteki buselik kalın diyor. Hicaz'da, Uşak'ta üst taraf buselik oluyor. Aynı şekilde üst taraf Hicaz'da olabiliyor. Karardaki gibi. Bu sefer Hicaz'da indi gene. Hicaz. Yine Neva'daki Hicaz. Rast'ta Hicaz. Rast'ta da Hicaz. Her yer Hicaz oldu. Her yer Hicaz oldu mesela burada. Zilgöl Hicaz'ın devamları. Aynı şekilde burada Uşak'la, burada Kürdi de oluşuyor. Biliyorsun Uşak'la Kürdi arasındaki fark ikinci derece. Mi bemolü aldığın zaman burada bir Kürdi oluşmuş oluyor. Bunu da çok görüyoruz Hicazkar'da. Özellikle karara doğru giderken ya da bak Kürdiliğinde. Bak şimdi. Hicazlı tam Hicazkar. Hicazkar indi aşağı yani. Tekrar Kürdiliğin gül dalında öter. Tam bir Hicazkar. Hiç başka içinde fazla şeyde kaçmamış. Hicazkar böyle bir makam. İnici bir makam. Buradan başlamaz seyre. Göklerden başlar, iner. Muayyen de böyle. Muayyer gibi. İnici bir makam. Yukarıda yapacağını yapar. İster uşak yapar. Yani mi'yi uşaktan bemolle aldıktan sonra ona da kürdi diyorlar. Kürdini yapar. Çargah, neva perdesi güçlüsü. Giriş tabii en güçlü perdesi gerdaniye. Sonra Hicaz'ın altı olduğu için, nevadaki Hicaz'ın altı olduğu için neva güçlüsü. İkinci derece güçlü. Çargahta bir asma kalış yapabilir. Bazen böyle Hicaz Rumi gibi bir numara yapıyor.
yapabilir. Yapabilir. Şart değildir ama bazen yakıştırırlar. Şimdi mesela bu giriş Neva'daki Hicaz'ın girişi. Ama mesela Cemil Bey nasıl girmiş? Gerdane üzerinde de Hicaz'da girmiş. Bak Hicaz. Hep Hicaz. Tam Hicaz kare yapmış. Hep Hicaz. Bak şimdi. Pardon, evet. Demek abi. Üstelik mi? Evet, Neva'daki Hicaz'ın üst tarafını buselik olarak değiştirdi. Yani do, sol. Tam Neva'da Hicaz yapıyor. Bak şimdi aynen devam ediyor. Hicaz'a döndü. Pardon. Tabii bunu ben burada Hicaz yapayım, burada buselik yapayım filan diye düşünmüyorsun. Hicazkar kıyafetin var ya da Hicazkar kumaşın var. İstediğin gibi kesiyorsun. Ben sana az önce bu dörtlüler, beşliler falan anlatmaya çalıştığım şeyler bu kumaşı tarif etmek için. Sen bu kumaşın istediğin yerinden istediğin şeyler yapabiliyorsun. Ama an şart ne? İnici olacak. Alt tarafta böyle Hicazlı kalacaksın. Ondan sonra üst tarafta Hicaz, Uşak, o sen kendi keyfine göre istediğin gibi süsleyebiliyorsun. İnici olacaksın ve duracaksın. Karar vereceksin. Cemil Bey böyle yapmış mesela Hicazkar'da. Nasıl yapmış? Kemal Niyal Seyhun. Mesela burada La, si, do, re, mi, fa, sol, fa diye sol, la, yani sanki Neva üzerindeki rastlı bir Hicaz varmış gibi de kullanmış çıkarken. Bunları işte beşli ve dörtlü anlatımlar hem kolay hem karışık. Halbuki orada sümbüle yerine tissegah basmış. Çünkü çıkış cazibesi dediğimiz çıkarken o sese yaklaşıyor. Mücennet bölgesini ben anlatmıştım ya sana. Oraya doğru seni buraya getiriyor, sonra biniyorsun buraya getiriyor. Hani böyle oyuncaklar vardır, buraya gelse atlarsın buraya gittin mi buradan buraya atlarsın. İşte mücennet bölgesi bu aradaki şey gibi. Kullanabiliyorlar bu aradaki yerleri. Hani bir burada vardır adam gelirsin buraya, burada bir şey oynar, buradan buraya geçmek için bunu beklersin, senkron tutturursun, buradan da atlaman gerekir. Mücennet böyle bir şey. Seni buraya taşırken buradan da buraya taşıyor. Yani uşak gibi alanlar böyle. Bazen hiç uşağa falan da gerek yok. Yani çıkış cazibesi, iniş cazibesi diyorlar buna. Basit olarak. Böyle bir isim var geleneksel. Hocalardan biz böyle gördük, duyduk. Yani burada şurası yani. Burası. Dönerken si bemol oldu. Pardon. Her Hicaz'ın bir altında ne vardı? Nikriz vardı. Neva'daki Hicaz, bütün hadise bu. Neva'da bölgesinin Hicaz'ı böyle işledi.
Hocan çok sever bunu. Serdar. Kulakları çınlasın. Hemen bendiri çıkarmıştı. Hicaz'a döndü. Çok güzel bir makamdır. Şimdi bir daha çalayım Hicaz Kerpeşleri. Bu Hicazlı. İkinci haneyi falan sonra çalarız. İkinci hanede uşaklı yerler var. Hadi çalayım. Böyle. Bak direkt sanki hatta Hüseyin'i tadı gibi. Sinan Zorba Değiştirme. gibi. Gördün mü? La sol fa mi re. Oldu sana Kürdi asker. Anladın mı? Oldu sana Kürdili Hicazkar. Kürdi perdesini koydu orada. Hadi bakalım. Hikayenin bestesi. Şahane. Çok güzel eserler. Çok iyi usta bir şey ya, besteci adam yani. Çok acayip. 1700'lü yıllarda Charles Fonton diye bir adam var. Daha eskisi de vardır da. Bülent Hoca'nın kitabı var. Çok güzeldir. Şurada var o. Gezginlerin gözüyle Türk müzik. Osmanlı öyle bir şey. Musikisi. İşte Osmanlı'nın işte 1600-1700 o yıllarda yurt dışı Avrupa'dan gelen ya da başka yerden gelen ve not alan gezginler var. Gelenlerin bir kısmı müzik biliyor. Birisi bir şey, bazıları notaya almış. İşte atıyorum Mevlevi ayinlerini notaya alan olmuş bölümlerini filan. Çok seslendirerek almışlar. İşte bir şeyler yapmışlar. Bunlardan bir tanesi Charles Fonton. Adam diyor ki
Türk müziğini biz notaya aldık ama diyor, bu aldığınız notaları diyor, çalmaya kalktığımız zaman ortaya çıkan ses son derece gülünç ve komik diyor. Ama dinlerken böyle değil bu diyor. O yüzden diyor bu Türk müziğinin bilebildiğimiz kadarıyla, yani duyabildiğimiz gibi notaya alabilmesi mümkün değil. Bunun inceliklerini bilen insanlar tarafından çalınmasını, ya o şekilde düşünün bu aldığımız notaları diyor. Adam uyarıyor okuyanlarını. Yani biz sadece şeyi aldık. Ne o işte? Hattını aldık. Melodik hattı aldık. Bütün o çarpmalarını filan. Siz bunu dedi diyor işte bir Türk müzisyeninden dinlediğiniz zaman, yani Osmanlı, İstanbul'da yaşayan müzisyenden dinlediğiniz zaman bunların hepsi çok farklı diyor. Yazıldığı gibi o çalınmıyor. Çalındı mı komik oluyor. Adam o zamandan yazmış bunu. Şimdi bizde bir şey modası var son yıllar. Notada neyse o. Yani alınamadığı çok bariz, çok belli bir şey. Ve ısrarla böyle notada ne varsa o paniği başladı. Tabii ki onu çok değiştirdi. Yani sonuçta grup müziği, toplu bir müzik yaptığınız zaman o çarpmalar vesaireler aslında hengame gibi gelen şey. Aslında bizim bu doğu kültürünün, doğudan kastım şey yani Avrupa'nın doğusu olan, içinde Bizans da var. O müzikte böyle bir özellik var. Heterofonik bir müzik. Yani ikimiz yan yana çalıyoruz, tamburla çalıyoruz. Aslında bize aynı şeyleri, çarpmaları yaptığımız zaman çok mekanikleşiyor aslında. Müziğin doğasına göre mekanikleşiyor. Batı müziğinde tam tersi. Birebir yapman lazım. Çünkü orada bir dikey armoni var. Mekansal Yani aynı anda tınlayan bir şeyler var ve onların uyumlu tınlaması gerekiyor. Sen burada herkes kendi kafasına göre çarpma ya da vesaire yaptığı zaman her bir çarpmanın yanında bir başka ses var. Şimdi bundaki çarpmalardan kaynaklı farklı bir şey tınladığı zaman kötü tınlayabiliyor. O yüzden adam aynı çarpmayı dahi yapmak zorunda Batı müziğinde. Çünkü aynı anda tınlıyor. Onu da yazabiliyorlar o yüzden. Evet ama bizde aynı anda tınlayan şey değil, bu karmaşıklığı tek ses çaldığımız için aslında bir lezzet. Bunlar zaten Avrupa'da şimdi heterofoni diyorlar. Yani eş sesli, tek sesli bir müzik değil Türk müziği. Böyle algıladığın zaman aslında bu bir lezzet ve bu bir şey. Bunun özelliği yani. Nota böyle. Notası bu. Hızlı çalsam olur. Rönesans müziğine döndü. Hadi dilleri koyayım. Gene olmuyor. Bak. Bu başka bir şey. Bundan notayı alamıyorsun. Aldığın zaman çalınamayacak gibi bir çarpma dolu not oluyor. Bizim şimdiki eğitim sistemimiz bu notaları çözmeye yeterli değil. Halk müzikçiler çözüyor. Halk müzikçiler çünkü bütün o tezeni hamı notaya alıyor. Orada yazıyor böyle. 64'lük nota grubu var filan. Bakınca gözün korkuyor. Aslında o bilmem ne yöresinin mızrabı o mesela. Onu bildiği için görünce tabii. Onu öğrendiğin zaman onu görünce o mızrap olduğunu anlıyor. Onu atıyor. 40 tane bağlama çıkıyor. Aynısını atınca da muhteşem bir şey oluyor tabii. Evet, güzel. Bu arada. Sanki bağlamaya göre daha zor burada. Bunda daha zor çünkü bizim öyle bir eğitimimiz yok. Bizim notalar özet biliyorsun işte. Özet nota. Yani biz de öyle bir notadan geçtik. Taslak nota. Olur. Yani biz ne yapıyorduk mesela 3 tambur bir araya geldiğimiz zaman onları yazıyoruz. Yani aynısını yapalım burada. Onlara dikkat ettiğiniz zaman güzel oluyor. 4 tambur mesela. Burada şunu yapalım. Burada hepimiz serbest çalalım. Burada ama aynısını çalalım. Aynı yerde susalım. Ki şu sazın şu uzantısını 4 tambur bir arada da uzattığı zaman bir anlamı var ama ben burada yaptım, o orada vurdu, o orada vurdu. Uzamanın esprisi kalmıyor. Yani müzikal düşünmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eskiden bu var mıydı bilmiyorum. Eski şeylere bakıyorsun, minyatürlere 3-4 tambur yan yana var. Ama neyi öngörerek çalıyorlardı? Öyle bir bilgimiz yok ama insan olduğu için güzelliği öngördüğünü biliyorum. O devrin güzellik anlayışına bakmak lazım. Onların da mutlaka bir arayışı vardı yani. Onlar da böyle çok ilkel müzik yapmıyorlardı. Yani bana göre daha ilkeldi demek çok ayıp.